Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere evde gölevez nasıl pişirilir onun tarifini vereceğim. Gölevezi bilmeyenleriniz mutlaka vardır. Gölevez bir kök bitkisidir. Patatese benzer yapı itibariyle. Yani patatesgillerden daha doğrusu öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi budur. Gölevezimiz sert bir yapıya sahiptir. Patatesten oldukça serttir ve pişmesi biraz zordur. Onun için düdüklü tencere kullanacağız. Gölevez yemeğimizin tarifinde ise neler var onları size sayayım. Yaklaşık 1 kilo 200 gram kadar gölevez bitkimiz. Bir tas ıslanmış nohutumuz var. 2 adet domates, 1 tane soğan, 2 tane biber, yarım çay bardağı kadar zeytinyağı, yarım limon, 1 tatlı kaşığından birazcık fazla tuz, 1 çay kaşığı acı pul biber, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 5 yemek kaşığı kadar da kavrulmuş kavurmamız var. Burada limonu mutlaka koymamız gerekiyor. Yapı itibariyle patatese benzese de ancak bamya gibi sellerini salmasıyla bilinir gölevez. Onun için yaklaşık yarım limonu da pişerken üzerine ekleyeceğiz. Ve son olarak da yaklaşık 1 litre kadar su kullanacağız. Suyu duruma göre belki artırabiliriz, belki azaltabiliriz. Şimdi ilk olarak gölevez nasıl temizlenir ben sizlere onu göstereyim. Gölevez kök bitkisi olduğu için şu taraf sert kısımdır. Bunu birazcık derinden kesmeniz gerekiyor. Şu tabakayı görmeniz gerekiyor. Yoksa pişmez. Daha sonra ise dışındaki kabuğu bu şekilde soyuyoruz. Beyaz katman gelinceye kadar. Takip. Bu şekilde. Şimdi ben gölevezimin tamamını soyayım. Gölevezimin kabuğunu soyma işlemi bitti. Şimdi sıra diğer sebzelerime geldi. İlk olarak soğanımı, biberimi ve domatesin arkasından doğrayacağım. Şimdi soğanla işe başlıyorum. Soğanlarımı her zamanki gibi yine iri kıyım doğrayacağım. Şöyle göstereyim. Böyle soğanım büyük olduğu için 3 parça yapacağım. Bu şekilde. Soğanlarımı doğrama işlemi bitti. Sıra biberlerime geldi. Biberlerimi aynı şekilde iri kıyım doğrayacağım. Biberlerim de doğrama işlemi bitti. Sıra domateslerime geldi. Domateslerin kabuğunu soymuyorum. İsteğe bağlı olarak sizler soyabilirsiniz. Domateslerimi biraz küçük doğrayacağım. Domateslerimi doğrama işlemi bitti. Şimdi bu soğanları, biberlerimi tencereye alıp kavuracağım. Daha sonra ise domatesimi salçamı ekleyeceğim. Şimdi tenceremizin başına geçmeden önce gölevizimizi doğrayalım. Arkadaşlar şimdi sıra geldi gölevizi doğramaya. Gölevizi doğrarken şuna dikkat edin. Dışında doğal olarak kendisinin içerisinden gelen bir sıvı üretmekte ve bu da kaygan bir yapıya sahiptir. Öyle söyleyeyim, sabun gibidir, böyle elinizi kayar. Onun için tutmakta zorlanabilirsiniz, onu söyleyeyim. Bu şekilde gölevizi kesiyorum. Mümkün olduğu kadar biraz kalın kesin. Çünkü düdüklüye koyacağınız için piştiği zaman erimesin. Bu şekilde kestim. Gölevizi doğrama işlemi bitti. Şimdi bu burada kalsın. Tenceremizin başına geçelim ve diğer işlemlere devam edelim. Arkadaşlar tenceremizin başına geçtik. Şimdi ilk olarak yağımızı döküyoruz. Ocağımızın altını açıyoruz. Biraz ısınsın. Daha sonra ise soğanları ekleyelim. Yağımız ısındı. Soğan ve biberlerimizi ekliyoruz. Hafiften karıştırıyoruz. Soğanlarımız pişti yeterli. Şimdi domateslerimi ekliyorum. Kıracağım. Daha sonra ise salçasını ekleyeceğim. Arkadaşlar soğanımız, biberimiz ve domatesimiz pişti. Şimdi salçalarımızı ekliyorum. Salçalarımı birazcık kavuracağım. Salçamı kavurma işlemi bitti. Tuzumu ekliyorum, biberimi ekliyorum. Gölevez ekliyorum. Nohutumu ekliyorum. Limon suyumu ekliyorum. Ve birazcık da böyle tencerenin ağzı açıkken karıştırıyorum. Gölevezi kavurma işlem bitti. Şimdi sıcak suyumu ekleyeceğim. Tencerenin içerisindeki gölevez miktarına göre yani yüzeyine az bir geçmesi yeterli. Daha fazla koymayın suyunu. Evet, görebildiğiniz gibi bu şekilde. Çok fazla sulu olmaması gerekiyor. Şimdi düdüklü tenceremin ağzını kapatıyorum. Tenceremden buhar tam çıkmaya başladığı andan itibaren
Tencerenize göre değişiklik gösterebilir. Genellikle 2-3 dakikada pişiyor, öyle söyleyeyim. Ama sizin tencereniz farklıysa ona bir şey diyemeyeceğim. Şimdi bu şekilde 3. kademe de pişecek. Bu şekilde bir pişsin. Arkadaşlar göleviz istenilen kıvama geldi. Şöyle göstereyim. Şimdi hatırlarsanız kavurmamız vardı. Şimdi bunun içerisine ekleyeceğiz. Ve düdüklü tencerenin ağzını kapatıp basınç oluşturmadan da 1-2 dakika böyle pişireceğiz. Arkadaşlar gölevizimiz pişti. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir şöyle de sunumunu yapalım. Bu şekilde oluyor. Afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.